Boşlukta hiçbir şey yokken uyandı Melkor. İçinde bir bilinç hissetti. İlk başlarda etrafına karşı sadece merak doluydu. Sonra çevresinde birçok bilinç belirdi. Teker teker karanlıkta yanan birer mum gibi parıldamaya başladılar. Aynur bilinçlendikçe Melkor kendisinde büyük bir kudret fark etti. Merakından sonra hissettiği ilk gerçek duygu buydu. Kudreti. Ilúvatar, boşlukta daha hiçbir şey yokken karar vermişti Aynur'u yaratmaya. Çünkü onun büyük düşüncesi en başından beri belliydi. Kendi bilincini en ince ayrıntısına kadar dışa vurmak istiyordu. Ardından Ilúvatar bütün kudretiyle Aynur'a bir şarkı çalmalarını buyurdu. Aynur yeni yaratılmış olsa da Ilúvatar'ın ezgisini biliyordu. Çünkü her bir Ainu onun gizli ateşinden doğmuştu. Ahenk içinde yükseldi ilk nota. Ilúvatar'ın o dipsiz dehlizlerinde bu müzik yankılandı. Aynur şarkıyı çaldıkça aslında kendilerini de şekillendiriyordu. Onlar henüz bilmese de çoğunun görevi hazırdı zaten. Ilúvatar pek memnundu yapılan bu işten. Fakat Melkor, merakına yenik düşmüştü şarkı çaldıkça. Kendi kudretinin farkına varıyordu. Çünkü Ilúvatar onu kardeşlerine göre en bilge, en maharetli olarak yaratmıştı. Bu merakla boşlukta gezip durdu. Babasının gizli ateşini aramaya başladı. Fakat bulamadı onu. Çünkü bu ateş her zaman Eru'nun kendisindeydi. Hatta bu ateş Eru'ydu belki de. Fakat yetinmedi Melkor ve ahengi bozan ilk notaları yavaşça yükseltmeye başladı. Sabırlıydı Eru. Fakat aynı zamanda mutlak irade sahibiydi. Tahtından büyük bir ışımla ayağa kalktı. Aynur korkmuştu da. Fakat ardından onun yüzünde bir gülümseme gördüler. Belki de bu gülümseme Ilúvatar'ın merhametinin ilk işaretiydi. Sol elini kaldırarak onlara yeni bir melodi başlatmalarını buyurdu. Bu melodi bir öncekinden daha kudretli olacaktı. Eru, ilk şarkıda edindikleri tecrübelere dayanarak bu yeni şarkıyı daha da güzelleştirmelerini istedi. Ve evrenin içindeki ilk çatlak böyle oluşmuştu. Melkor'un ilk baş kaldırışı yeni bir müzik çalmaktan ziyade kendi sesini baskın çıkarmak olmuştu. Şarkı tekrar başlayınca eskisinden daha naif, daha sakindi. Aynur yavaşça Ilúvatar'ın ne istediğini anlamaya başlamıştı. Fakat bu sefer kendi müziğini mutlak kılmak isteyen Melkor, devasa bir gürültüyle Aynur'un ahengini tekrar bozdu. Bu sefer Ilúvatar kas katı kesildi. Artık hiçbir Ainu onun yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Evreni sarsacak bir kudretle yeniden doğruldu. Ve bu sefer sağ kolunu kaldırdı. Müziği tekrar başlatmalarını istedi. O an her yer mutlak bir sessizliğe gömüldü. Ve konuştu. Sizleri gizli ateşimden yarattım. Şüphesiz ki en kudretli olanlar sizlersiniz. Yeri gelince bu müziği neden çaldığınızı da sizlere izah edeceğim. Ve Melkor, onların arasında seni en güçlüsü olarak var ettim. Ama bilesin ki benim rızamın olmadığı hiçbir ezgi çalınamaz. Ben Eru Ilúvatar'ım. Gizli ateşin sahibi ve sizlerin yaratıcısı.
Bu sesle dehlizler ve büyük boşluk inledi. Aynur ilk defa korkuyu iliklerine kadar hissetti. Işıkları titredi. Melkor ise içinde derin bir utanç buldu. Ilúvatar ona açıkça haddini bildirmişti. Melkor'un bu utancı ileride delilikleriyle birleşip büyük bir öfkeye dönüşecekti. Ve böylelikle Ilúvatar, Aynur'un önündeki hayali gerçeğe dönüştürdü. "Ea," dedi. "Bırakın olsun." İşte o an Aynur, çaldıkları müziğin beden bulmuş halini hayranlıkla izlemeye başladı. Diğerleri itiraz etse de daha sonradan, Melkor'un da izi vardı bu yaratılışta. Onun uyumsuz ezgisi de Ea'nın ruhuna işlemişti. Hatta hepsinden baskın olmak isteyen tam da bu ezgiydi. Ilúvatar o an Melkor'un zihninde bir sese dönüşerek fısıldadı. "Arda üzerinde keşfe dalacaksın Melkor. Zihnindeki tüm sırları orada bulacaksın. Ve dolaştıkça benim müziğimi anlayacaksın." Melkor, Ilúvatar'ın en kudretli müziğinin şefi gibiydi adeta ilk başlarda. O ezgileri çatlatana kadar birçok Ainu onun müziğinden ilham almıştı. Diğerlerine, "Hepinizden önce gideceğim Arda'ya. Ilúvatar'ın çocukları için hazırlayacağım orayı. Elimdeki sıcakla ve soğukla dizginleyeceğim yeryüzünü." Böyle demesine karşın içindeki tek düşünce Ilúvatar'ın çocuklarının ona efendi demesiydi. Yapılanı bozmak yetmezmiş gibi elflerin, insanların ve Arda üzerinde yaşayan her şeyin mutlak hakimi olmak istiyordu. Ve onun ilk hilesi bu ikiyüzlülük oldu. Ilúvatar'ın çocuklarını, yani elfleri ve insanları bu ulu müzikte gördükleri için onlara karşı içlerinde büyük bir sevgi olmuştu Aynur'un. Dört gözle bekler oldular onları. Kendilerine verdikleri şekilleri ise Ilúvatar'ın çocuklarının asil görünüşüne benzettiler. Aslında bir bedene ihtiyaçları yoktu belki de. Ama yeryüzünde görünür olmak için bazısı erkek, bazısı kadın suretine girdi. Arda'yı şekillendirme işini en başlarda Manwe, Ulmo ve Aule üstlendi. Manwe hayalindeki rüzgarla, Ulmo suları ezgilere dönüştürerek, Aule ise toprağı işleyerek. Fakat Melkor her zaman yanlarındaydı. Onlar ne yaptıysa işlerine karıştı. Suların üstüne ölümcül bir soğuk gönderdi ve her yer buz kesti. Dağlara sarsıcı depremler gönderdi. Kardeşlerinin yaptığı ne varsa durmaksızın bozuyordu. O en azametli kılığa girmeli, en asil ve en korkutucu surete bürünmeliydi. Dağları aşıp bulutlara kadar yükselen devasa bir silüet aldı. Sahip olduğu o ulu ışık, kendisi istemese bile içindeki kaos yüzünden tekinsiz, karanlık bir parıltıya büründü. Bir yanı hala muazzam bir kudret taşıyordu. Ama Melkor artık sahibi olmak istediği dünyaya bağlanmıştı bir kere. Diğer yanı ise tamamen karanlığa gömülü kaldı. Buzdan, ateşten ve dumandan bir taçla dev bir beden haline geldi. Ve öyle indi Arda'ya. En sonunda kendi efendiliğini ilan edercesine şu sözleri söylemeye cüret etti. "Burası benim krallığım olacak. Kendi kudretimden bir isim vereceğim buraya.
Bu diyar yalnızca benim olacak. Fakat o sırada Manve karşı çıktı ona. Burayı kendi buyruğun altına alamayacaksın Melkor. Burada nicelerimizin emeği var. Olanları istediğin gibi bozamayacaksın. Manve'nin bu sözlerinin ardından Valar ve Melkor arasında büyük bir kavga koptu. Manve kendilerine katılması için birçok kardeşini daha Arda'ya davet etti. Büyük kavgalar koparken sonunda Tulkas sabrına hakim olamadı ve Arda'ya indi. Melkor yüceydi, kuvvetliydi. Fakat Tulkas'ın saf fiziksel kuvveti hepsinden büyüktü. Hiçbir silaha, hiçbir zırha ihtiyaç duymadan sadece çıplak yumruklarıyla kavgaya tutuştu. Ve Melkor'u yerden yere serdi. Melkor'un o kibirli gözlerinde ilk defa korku belirdi. Tulkas'ın gazabından ve bitmek bilmeyen o ulu kahkahalarından kaçmak durumunda kaldı. Arda'yı terk ederek Ea'nın karanlık kuzeyine sığındı. Valar ise o anda savaşı daha da büyütmek istemezdi. Çünkü verdikleri her savaş Melkor'la Arda'yı daha da çürütüyordu. Melkor'u yok etmek değil, onca emek verdikleri Arda'yı daha da bozulmadan parçalanmasını önlemekti amaçları. Ve tekrar işe koyuldular. Fakat bu sırada Melkor uzaktan izledi. Valar dünyayı şekillendirirken o da yeryüzünün kuytularında kendi tasarılarıyla vaktini geçirdi. Ama kalbinden asla söküp atmadı. Hakkı olduğunu düşündüğü o yeri, Arda'yı ve işte Melkor'un düşüşü böyle başladı.